Herkese selamlar dostlarım. Zaron. Dostlarım bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoya imza atıyoruz. Bugün Türklerin neden hiçbir şekilde birlik olamayıp neden bir krallık alamadıklarına dair, neden bir Koreliler veyahut da bir Japonlar veyahut da ne bileyim bir Ruslar, bir Vietnamlılar, bir Çinliler gibi olup bir krallığa sahip olamadıklarına dair bir video anlatacağım dostlarım. Öncelikle şu birliklerimizi bir alalım abi. Zaten toplamıştık. Fazla bir şey yoktur umarım. Yok. Şunları bir toplayalım abi. Ee, Şimdiki abi. İnsanlar yani bizim Türk insanları neden bir krallık alamıyor? Abi en basitinden anlatayım sana. Şimdi bizim insanlarda hırs var. Nasıl bir hırs var? Ona da değineyim. Bizim insanlar hesabının gücü 400k dahilinde olsa bu hesabın gücüyle aynı ödüller almak istiyor. En basitinden. Yani adam kendini balinayla, ne bileyim işte shark'la, pay to win'le herkesi kıyaslıyor abi. Ben bunlara nereden eee, yani kararlaştırdım, kesin karar aldım. Abi bizim Türk insanında 4128 krallığında bildiğiniz üzere benim dahil olduğum bir proje vardı. Ben bu projeye dahil oldum. Sonrasında yönetim değişti. Ben devraldım falan fistan. Uzun bir hikaye onlar. Abi ben 1 milyonluk adama en az 5 tane ikinci seviye 7 tane pardon, ben göçle gelenlere mesela adam göç ile 4128 krallığına göç etti. Ben bu adama 5 adet 2 seviye sunak verdim. 4128 krallığında. Kendi üyeme 1 milyon gücünde dahilinde olsa 7 tane minimum 7-8 arasında bir sunak verdim. Onun haricinde balinalarıma, para yatıran oyuncularıma, pay to win'lerime, sharklarıma, bu adamlara ise 10 tane sunak verdim. Kendi R4 ekibime 15 tane verdim. Bence gayet adil. Yani adaletli ve adil bir şekilde dağılımı oldu. Çünkü niye, adam göçte gelmiş 5 tane aldı. 1 milyon gücündeki adam 7-8 tane sunak aldı. Sharklar, balinalar falan 10 ile 12 arasında aldı. Benim kendi R4 subayım ise 15 tane aldı. Çünkü niye, R4'ler çalışıyor abi. Emek sarf ediyor. Herkesin kendi emeğine, kendi çabasına göre ödül dağılımı yaptıydım. Bana gelen meşazlar şu. Adam kendini benle kıyaslıyor. Veya ne bileyim işte oradaki bir balinayla kıyaslıyor. Balina 12 tane sunak ödülü alıyor. Ben para yatırmayan bir oyuncuyum. Ben neden 8 tane alıyorum diyor. Abi sen hangi krallıkta 8 tane sunak ödülü alan gördün 1 milyon gücünde? 2 seviye sunak. 1 milyon gücünde 2 seviye sunak, 8 tane sunak ödülü alan hangi krallıkta gördün? Hiçbirinde. Ben görmedim şahsen. Siz gördüyseniz bana örnek verebilirsiniz dostlarım. Ondan sonra bizim Türk insanında birleşme namına hiçbir şey yok. Yani ben çoğu zaman anlattım. Dedim ki ne abi, dedim bakın yani bir klanı toplanalım. Kral kim olacaksa siz söyleyin, ben kral olmayayım, siz söyleyin. O klan altında birleşelim, top 1'i yükseltelim ve krallığı biz alalım dedim. Adamlar hırstan mı ne bileyim artık yani her türlü şey olabilir. Onun haricinde birleşme kabul etmediler abi. Ondan sonra abi Vietnamlılar nasıl mesela? Vietnamlılar karınca sürüsü gibiler. Birbirlerine atmıyorlar. Ben Vietnam krallığında oynadım mesela. Adam diyor ki ne, top 1'e diyor sadece 5 milyon üzerindeki güçler girecek diyor. Örnek veriyorum. Top 2'ye 3 milyon üzeri güçler girecek diyor. Top 3'e. Adam gücü 1 milyon ya, gidiyor top 5'te oynuyor. Yine de sesini açıp bir şey demiyor mesela yönetime. Ama bizim insanlar öyle değil. Adam diyor ki ben top 1'de oynayacağım diyor. Top 5'te ben oynamam diyor mesela. Gücün düşük diye. Ben gücüm düşük olabilir ama diyor top 1'de oynayacağım diyor mesela. Anladın mı? Bundan kaybediyoruz. Mesela diğer Ruslara bak mesela. Her zaman yönetimi dinliyorlar. Örnek veriyorum. Veyahut da abi git Çinlilere bak. Gerçi Çinlilerde herkes para yatırıyor da para yatırmayan da tutuyor abi adamlar. Nasıl tutuyor? Diyor ki ne? Abicim diyor, bura diyor top 1 diyor. Sen git diyor top 3'te oyna diyor. Hemen kabul ediyor adamlar. Zaten diyor KVK'da diyor birleşmeyecek miyiz? KVK'da tek bir klan olarak savaşmayacak mıyız diyor. Savaşacağız diyor.
O zaman diyor ne gerek var diyor. Şimdi ben illa yüksek klanda olacağım diye. Yani ne gerek var tartışmanın diyor. İşte insanlar bunun farkına varamıyor abi. Hiçbir zaman da varamayacaklar. Bunları başaran yani bu yönetimin nasıl bir kafada olduğunu, yönetimi dinlemeyi başaran çok az bir Türk topluluğu var. Gerçekten çok az bir Türk topluluğu var. Ve bunlar da krallık alıyorlar zaten. Yani birbirine sahip çıkan Türk ekipleri, Türk toplulukları yok mu? Var. Bunlara zaten hiçbir şekilde başarısız olduklarını ben görmedim. Krallık aldılar her zaman. Ama ve lakin bizim gibi dinlenmeyen, ne bileyim işte takılmayan, ne bileyim işte ben bu oyunu oynuyorum abi, ben her şeyi alacağım, ben her şeyi diyeceğim. Ben sizin projenize dahil oldum. Ben bu krallıkta hesap açtım senin için. Ya abi açabilirsin. Ne yapabilirim yani açtıysan? Ama güce göre şey yapıyoruz burada diyorum. Yok adam dinlemiyor abi ben yapacağım diyor. Ben alacağım diyor yani. Sen bu adamlarla yola çıktığın için hiçbir şekilde krallık alamazsın abi. Şimdi bir projeye başlamazdan önce nelere dikkat edeceksin abi? Şimdi bir projede herkes söyler. Ben balinayım. Ben para yatıracağım. Ne bileyim işte ben krakenim. Ben shark'ım. Ben pay-to-win'im. Bunu herkes söyler abi. Hiçbirine güvenmeyeceksin. Hiçbirine güvenmeyeceksin. Gerçekten de güvenmeyeceksin. Çünkü abi 4128 projesinde de vardı. Balinalar, krakenler. 9 balina vardı mesela. Bir kraken vardı. Bir kraken 9 balina vardı 4128 projesinde. Anket açtıklarında, para yatırma anketi açtıklarında aylık 10K ile 20K'yı en az 70 kişi tıklamıştı. Lakin hiçbiri yoktu ana krallıkta. Taş çatlasa 10 tane falan vardı mesela örneğin. Veyahut da 2-3 tane. Onun için abi insanlara güvenip hiçbir şekilde hareket etmeyin. Topluluk yöneticileri. Sizlere söylüyorum bunu. Hiçbir zaman işte adam kral topluluğa geldi. Dedi ben de şu kadar para basacağım dedi, bu kadar yapacağım dedi. Güvenme abi. Güvenme. Yalan söylüyor. Kanıtlasın. Önceki hesaplarını göstersin. Banka hesabını isteme abi adamdan. Banka hesabı adam gidiyor Google'dan şuradan buradan ne bileyim işte sağdan soldan montajlıyor bir şeyler yapıyor. Adam götürüyor diyor al benim banka hesabım diyor. Tövbe yalan. Hepsi sahte. Anladın mı? Bunun için balinalardan veyahut da kraken olacak adamlardan banka hesabı istemeyin. Geçmişe dönük hesabı varsa göstersin abi. Veyahut da VIP desteği. Çünkü kraken bir adamın illa VIP desteği vardır. Kendi adını kullanarak, kendi ID'sini kullanarak yazsın. Göndersin abi SS'ini veyahut da ne bileyim kanıtlasın işte hesabını göstersin. Size video çeksin. Yani demek istediğim şu. Yani bizim insanlar, topluluk yöneticileri, proje yöneticileri çok aldanıyorlar. Gerçekten çok aldanıyorlar. Ben 2815 krallığında jump yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Yani o kralla jump olarak gittiydim. Jump yapıp gitmiştim. Çok eski bu anlattığım olay. Abi bizim R4'ler falan vardı. İşte şey lider falan vardı. Lider T5 açtı. Şeydi. Legacy hatta direkt size göstereyim dostlarım. Şey yapmaya gerek yok yani. 2815. Direkt abi göstereyim sizlere. Bu adam yani ben bu krallıkta oynadım abi. Gerçekten de çok güzel adamlardı abi. Yani projeleri olsun şeyler olsun. Legend abi pardon. Legacy değil. Legend. Bu adam kral abi. Tamam ben bu adamlarla oynadım. Sıfırdan başlamıştım. Yani gerçekten çok sağlam adamlar. Mesela bak şu hesap olsun. Bu abi tanıyorum mesela. Oyun oynadığım zaman da. Yani abi adamlar öyle bir yönetim ekibi vardı ki. Mesela başka tanıdıklarım var mı buradan? Hala eskiden beri oynayan. Yani şöyle bakıyorum da gözümün ısırdığı yok. Şu anlık yok. Sadece yönetim tanıdık abi. Yönetim hiçbir zaman değişmemiş. Yani bu adam gerçekten çok kral bir adam. Adam hesabı açtı, T5'ini açtı ve herkes onu dinledi. Konu T5 değil bu arada yani. Konu T5 değil. T5'ten bağımsız bu arada. Konu nedir abi?
yönetime sadakattir. Mesela ben bir hesap açtım abi diyelim. Bu 32 krallığında örnek veriyorum. Yönetim ne derse ben onu yapmak zorundayım abi. Ki ben de bir R4'üm. Halk ve ilişkiler R4'ü. Yani insanlarla muhatap olma R4'ü. Ki yani bu çok zor ama yapacak hiçbir şey yok dostlarım. Yani olayın özeti bu kankam. Yani proje yapacaksanız insanlara güvenmemeyi öğrenmeniz lazım öncelikle. Ondan sonra yeni krallıkta başlayacak olan insanlar da başlayacağı projeleri çok iyi bir şekilde araştırmaları lazım. Proje battığında dahilinde göç edebilecek bir potansiyelde hesap yapması lazım. Yani oyunu savunması lazım. Yani onun için yani uzun lafın kısası yani dostlarım birbirimizi tutmak, birbirimize destek olmak, birbirimize yardım etmek hiç zor değil. Yani gerçekten zor değil dostlarım. Yani bunu bir deneyelim, bir çabalayalım. Sizlere zahmet. Yani bir deneyin abi ya. Yani yönetimi dinlemeyi bir deneyin. Veyahut da ne bileyim insanlara güvenmemeyi bir öğrenin. Yani her dediklerini yapmayın insanların. Bu adam balina dediğinde veyahut da ben balinayım dediğimde inanmayın abi. Sorgulayın, araştırın. Kanıt sunsun size. Anladınız mı dostlarım? Yani videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dostlarım bir de sizden bir ufak bir ricam var. Videoyu izleyenlerin çoğu yani %75 %80 civarında abone değil. Abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. 1K'ya özel bir çekiliş yapacağım ama ne çekiliş yapacağıma daha karar veremedim. 1K abonede çok büyük dev bir çekilişimiz var. Yani gerçekten dev bir çekiliş olacak. Ondan sonra dostlarım yani videoyu beğenmek tamamen ücretsiz yani dostlarım. Bir like atsana sizlere zahmet. Sizleri seviyorum dostlarım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ve çok teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın efendim. Bay bay.